Herkese merhaba. Sanat eseri gerçeğin birebir kopyası mı olmalıdır? Bu sorudan yola çıkarak kendi görüşlerimi paylaşacağım şimdi sizinle. Bununla ilgili bir hikaye anlatarak başlayayım. Bir çocuk varmış, resim çizmeyi çok severmiş. Resim dersinde öğretmeni gelmiş, bugün resim yapacağız demiş. Çocuk çok sevinmiş buna. Çiçek resmi yapacağız demiş. Çocuk kağıdını, kalemini, malzemelerini çıkarmış. Hemen resim çizmeye başlamış. Öğretmeni hayır durun beni bekleyin demiş. Tahtaya bir tane çiçek resmi çizmiş. Çiçeğin sapı yeşil, kendisi kırmızı. Şimdi başlayabilirsiniz. Benim çizdiğim gibi çizeceksiniz demiş. Çocuk bir öğretmenin çizdiği çiçek resmine bakmış, bir kendisininkine bakmış. Kendisininkini daha çok beğenmiş ama öğretmeni öyle söylediği için onunki gibi resim çizmeye devam etmiş. Ama çok mutsuz olmuş. Başka bir gün gelmiş öğretmen, yine bugün hamurdan çalışmalar yapacağız demiş. Ya da çamurdan. Çocuk buna çok sevinmiş. Yine çamurdan kendisi kaplumbağalar yaparmış, kurbağalar yaparmış, bir sürü nesne yaparmış canın istediği gibi. Öğretmen bekleyin demiş. Çocuk yapmaya başlamış baştan. Bekleyin, beni bekleyeceksiniz demiş. Bir tane tabak yapacağız bugün demiş. Tabağı kendisi yapmış, göstermiş. Bunun gibi tabak yapacaksınız diye. Çocuk bir önceki kendi yaptıklarına bakmış, hayal etmiş onları. Bir de öğretmeninkine bakmış. Hiç beğenmemiş öğretmenin yaptığını ama yine de istemese bile devam etmiş bu duruma. Sonra bu çocuğun ailesi başka bir yere taşınmış, okul değiştirmek durumunda kalmış. Gittiği okulda da yine resim dersi olmuş böyle. Öğretmeni çocuklardan çiçek resmi yapmalarını istemiş yine. Çocuk öğretmeninin göstermesini beklemiş. Öğretmen gelmiş, niye çizmiyorsun? Sizin göstermenizi bekliyorum diyor bu sefer çocuk. Öğretmeni de sen istediğin gibi çizebilirsin. İstediğin rengi kullanabilirsin diyor ona. Öğretmenim o zaman gerçeğe benzemez ki diyor çocuk da. Öğretmeni o zaman ben sizin her birinizin farkını anlayamam ki. Kimin çizdiğini anlayamam ki diyor. Buradan yola çıkarak gerçek bir durumu sizinle paylaşayım. Resim öğretmenlerimizden bazıları maalesef ki öğrencilerden kendi istedikleri gibi resimler yapmalarını istiyorlar. Bununla ilgili Instagram'daki benim paylaşımlarımın altına yorum yapan bir kişiden kendi ağzından yazdı, bana yazdığı yorumlardan bir tanesini şimdi size okuyayım. Ortaokulda resim hocam çizdiğim resmi yorumlarken gökyüzü neden pembe demişti. O günden sonra pembeden nefret etmiştim. Ve o günden sonra gördüğümü birebir çizmeye çalıştım. Başardım da ama şu an çıkardığım işten memnun muyum? Hayır. Hayal gücüyle çalışmayı çok isterdim. Denemedim dahi. Bu kişinin Instagram'daki ismi Acemi Cizer _ Baktığımda yaptığı resimler, portreler yapmış. Birebir gerçeğe uyuyor. Çok gerçekçi resimleri var. Ve öğretmeninin yorumlarından sonra kendi yaratıcılığı ketlenmiş. Ve yaptığı şeyden de memnun olmamaya başlıyor. Bizim öğretmenler olarak görevimiz, resim öğretmenleri olarak kişinin kendi içindeki potansiyeli ortaya çıkarmasına yardım etmek. Resim yapmak 3 boyutlu bir düzlemi 2 boyutlu bir düzleme aktarmak demek. Bu da bir problem çözme. Bu problemin de tek bir çözümü yok.
birçok çözümü var. Her bir kişi farklı farklı yorumlar. Resim yaptığımızda o yaptığımız resim bizim imzamız gibi olmalı. Yazımız gibi olmalı. Nasıl ki bir insanın yazısına baktığımızda bu Ayşe'nin yazısı, bu Fatma'nın yazısı diye ayırt edebiliriz. İmzasını ayırt edebiliriz. Resme de baktığımızda onun altındaki imzaya bakmadan, o imzayı görmeden bile bu Ayşe'nin imzası, bu Fatma'nın imzası, bu resmi diyebiliriz. Şimdi bugün Leonardo da Vinci'nin imzasını görmeden herhangi bir resmini gördüğümüzde bu Leonardo'nun resmi diyoruz. Van Gogh'un resmine baktığımızda imzasını görmesek bile nerede görürsek görelim onun Van Gogh'a ait olduğunu bilebiliyoruz. Onun için biz resim öğretmenleri olarak şöyle yapmalıyız bana göre. Bir kişinin ruhu diyelim Leonardo da Vinci'ye yakın. Biz o kişiyi Van Gogh'un tarzı gibi resimler yapmaya, onun üslubu gibi resimler yapmaya yönlendiremeyiz. Bir kişinin, başka bir kişinin ruhu da Van Gogh'un ruhuna yakınsa onu da Leonardo da Vinci'nin resimleri gibi resimler yapmaya yönlendirdiğimizde o kişi çok mutsuz olur. Bu kişinin özgün tarzını bulmasına bizim yardım etmemiz gerekiyor. Onu o yönde desteklememiz gerekiyor. Ben 42 yaşından sonra resim öğretmenliği bölümüne girmiştim. Bizim ana sanat atölye hocamız bugün Ege Üniversitesi'nde bölüm başkanı Profesör Doktor Merih Tekin Bender. Her birimizi kendi kişiliğimize göre yönlendiriyordu. Yaptığımız resimlere bakıp sen işte şu ressamın resmine bakabilirsin, sen bu ressamın resmine bakabilirsin diyordu. Bazı kişiler hatta renkli resim yapmakta zorlanabiliyordu. Sen tuvalin üzerine desen çiz, onun üzerine transparan boyalarla boyayabilirsin diyordu. O yüzden her birimizde farklı eserler ortaya çıkmıştı ve aynı atölyede olsak bile her birimizin resmi farklıydı. Ben de resim hocamın, ana sanat atölye hocamın gösterdiği yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Öğrencilerimin kendi ruhu neyse ona göre yönlendirmeye çalışıyorum. Şu renk olmalıdır. Bulutlar mavi olmalıdır. Çiçekler kırmızı olmalıdır. Yapraklar yeşil olmalıdır gibi bir kural getiremeyiz biz. Asla. Bunlardan önce dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Yön gibi, kontrast gibi, büyüklük, küçüklük gibi, espas gibi bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sanatın tasarımsal özelliklerine dikkat edip o yönde değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şunu şu renk yapamazsın asla, bunu bu renk yapamazsın asla gibi bir yönlendirmeyi yapamayız. Ben A kişisi, ben demeyeyim, A kişisi şöyle çiziyorsa, aynı olaya şu şekilde bakıyorsa, B kişisi de bu şekilde bakıyordur. Her birimizin birikimlerimiz farklı. Benim yaşım, bu zamana kadar biriktirdiklerim, gördüklerim, yaşam felsefem her birimizin çok farklı. Sizinle benim aynı olmamız nasıl mümkün değilse bunun sanat eserindeki yansıması da aynı olamaz. Bizim biriktirdiklerimiz ölçüsünde farklı şeyler ortaya çıkarırız. Aynı şekilde eserler beklemek hiç uygun değil. O yüzden eğer biz bu şekilde yönlendiriyorsak öğrencilerimizi hiç özgün eserler ortaya çıkmaz. Sanat eseri diyebileceğimiz, sanat eseri niteliğinde diyebileceğimiz eserler ortaya çıkmaz. Onun için her kişiyi kendi özelliğine göre yönlendirmeliyiz. Bana göre.